Almanya'dan merhaba hepinize. Bugünkü videoda Almanya'da üniversite okumak isteyen gençler için burs imkanlarını anlatmak istiyorum. Mesela Almanya'da 3000'den fazla burs imkanı olduğunu biliyor muydunuz? Bu burslar sayesinde aylık 1500 euroya kadar finansal yardım alabiliyorsunuz. Farklı seminerlere katılabiliyorsunuz veya sizin tarzınızda çevre yapabiliyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz. Ama etrafta dolanan yanlış bilgiler bazen öğrencilerin, gençlerin burs için başvuruda bulunmasını etkiliyor, daha doğrusu bloke ediyor. Mesela üniversiteye giden öğrencilerin 2/3'ü burs için başvuruda bulunmamış. İşte bu yüzden ilk önce size bu yanlış bilgilerden birkaç haber vereceğim. İkincisinde de burs imkanları ile ilgili birkaç tane farklı büyük vakfı sunacağım. En sonunda size de güzel bir web sayfası göstereceğim. Bu web sayfasında istediğiniz her türlü bursu bulabiliyorsunuz. Ve bundan sonraki bir başka videoda ise size başvuru üzerine, bir bursa başvuru yaptığınız zaman neye dikkat etmeniz gerektiği üzerine çok detaylı ve faydalı bilgiler vermeyi umuyorum. Hadi başlayalım. Şimdi burslar üzerine bilinen ve inanılan yanlış bilgiler üzerine konuşalım. Burs için çok ama çok iyi notlara ihtiyacım var be abi. Yoksa burs başvurusunu yapmama gerek yok. Yanlış. Çok ama çok fazla kişi tanıyorum ben çok iyi notları olmamasına rağmen burs almış olan. Çünkü burs verenler çoğu zaman notlardan öte kişiliğinize ve toplumsal faaliyetlerinize bakıyor. Tabii ki sadece notlara bakan burslar da var ama bunlar az. Burs başvurusu yapabilmek için toplumsal faaliyetleri en üst seviyede yapmak gerek. Mesela dernek kurmak gerek. Yoksa başvuruya gerek yok. Bu da yanlış. Sosyal ve toplumsal faaliyetler tabii ki önemli, evet. Ama bu demek değildir ki sen illaki bir dernek veya parti kurmalısın. Veya parti gençlik kurumlarını yönetmelisin. Örneğin itfaiyede yardım etmen bile tamamen yeterli olabilir. Ben üniversite değil de Fachhochschule'ye gidiyordum ya. Bu yüzden burs için başvuru yapamam ki. Bu da yanlış. Burs alman için üniversiteye gitmek zorunlu değil. Kaldı ki üniversite öncesi lise dönemindeki okulda öğrenciyken bile burs alabilirsin. Üniversite dışı başka bir yüksek okula gidiyorsan burs alabilirsin. Bunun üniversite veya Fachhochschule olması fark etmiyor. Birçok imkan var burslar için. Ama burs aldıktan sonra her şeyi tekrardan geri ödemek zorunda kalacağım. Çok borcum olduğu zaman okuldan sonra ya. İstemiyorum. Yanlış. Bir sent bile geri ödemek zorunda değilsin. Burs veren vakıfların amacı senin tamamen okumana konsantre olman ve toplumdaki faaliyetini devam ettirebilmen. Senden bir sent bile geri istemiyorlar. Ve bunlar gibi bilinen birçok yanlış var burslar üzerine. Mesela burs aldıktan sonra kötü not getirme hakkım yok. Notlarım kötü olursa beni hemen atarlar. Yanlış. Benim okumak istediğim bölüm nadir bir bölüm ve bu yüzden burs vermezler ki. Yanlış. Ben gimnazyum bitirmedim ve bu yüzden abitur yok bende. Başvurmama gerek yok ya. Yanlış. Ben burs alamam. Çok akıllı olmam lazım. Çünkü burs başvurusunda bulunan kişiler çok akıllı ve ben o kadar akıllı değilimdir yahu. Yine yanlış. Yine yanlış. Yine yanlış. Şöyle diyelim. Sen çok özel birisin. Ve bu özelliğini, kişiliğini, fikirlerin, dünyaya bakış açın ve toplumdaki faaliyetleriyle gösteriyorsundur. Sen bir tanesin be. Sen de alabilirsin burs. İlk başta söylediğimiz gibi Almanya'da 3000'den fazla burs alma imkanı var. Farklı kuruluşlar, vakıflar, şirketler bu burs imkanını sunuyorlar. Şimdi burada Almanya'nın en büyük 13 tane yetenek fonlarını görüyorsunuz. Bunlar parti bağlantılı, sendika bağlantılı veya din kuruluşlarıyla bağlantılı fonlar. Her yıl yüzlerce öğrenciye burs veriyorlar. Ne gibi bağlantıları olursa olsun bu en büyük 13 yetenek fonlarının hepsi aynı temel değerler üzerine kurulu. Bunlar ne mi? Milliyetçiliğe karşı, İslam düşmanlığına karşı, antisemitizme karşı, ırkçılığa karşı, din veya inanç, etnik köken, cinsiyet, engellilik, yaş veya cinsel kimliğe dayalı ayrımcılığa karşı durup birlikte saygılı bir şekilde çalışmaya teşvik etmek. Şimdi gelin bir tane yetenek fonuna detaylı bir göz atalım. Heinrich Böll Stiftung, Heinrich Böll Vakfı ile başlayalım. Bu yetenek fonu daha çok Yeşiller Partisi'ne yakın bir fon.
Size Heinrich Böll kimdir diye araştırmanızı tavsiye ediyorum bu arada. Bu vakıftan burs alabilmek için en geç 1 Mart veya 1 Eylül'e kadar başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Eğer her şey başarılı olursa aylık 1048 euroya kadar 4 yıl boyunca burs alabiliyorsunuz. Eğer Almanya'da lise dönemini bitirmişseniz üniversitenin 3. dönemine kadar başvurma hakkınız var. Eğer Almanya dışında lise dönemini bitirip burada okumak istiyorsanız yüksek lisans için burs alma imkanınız var. Ama bunun için de B2 seviyesinde Almanca bilginiz olması gerekli. Şimdi gelelim başvuru sürecine. Bu başvuru sürecini size bir sonraki videoda çok detaylı ve örnekleriyle anlatacağım. Ama şimdi burada kısa tutuyorum. Başvuruda bulunmak için ilk önce birkaç tane belgeye ihtiyaç var. Bunlar nedir? Birincisi sosyal faaliyet referansı. Yani toplumda faaliyet gösterdiğiniz dernek mi olur, kulüp mü olur, neresiyse artık oradan size referans vermeleri. Ondan sonra bir öğretmeninizden sizin üzerinize uzman görüşü kağıdı. Sizin üzerinize ne düşünüyor öğretmeniniz? Üniversiteye kayıt belgesi gerekli ve de başvuru formunu doldurmanız gerekli. Başvuru formunda farklı sorular bulunmakta. Bunlar mesela neden Heinrich Böll Stiftung veya hangi vakıf değerlerimizle ilgilendiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bize hangi fikirlerinizi sunarak bir şeyleri değiştirmek istediğinizi gösterebilirsiniz ve hangi politik değerlere sahipsiniz gibi sorular. Bu belgeleri başvuru sürecinde ilettikten sonra eğer pozitif cevap alırsanız bir sonraki aşamada İlk önce üniversiteden güvenilir bir öğretim görevlisiyle konuşuyorsunuz. Orada size farklı sorular sorabiliyor bu öğretim görevlisi. Eğer bu güvenilir öğretim görevlisi de sizin üzerinize pozitif bir cevap verirse işte o zaman vakfın düzenlediği bir seçim çalıştayına katılıyorsunuz. Burada sizin gibi başka başvuruda bulunan kişiler de geliyor ve grup tartışması oluyor. Bu grup tartışmasında mesela şu an aktüel olan politik konular üzerine tartışabiliyorsunuz. Burada baktıkları konu tabii ki sizin bir grup içinde nasıl faaliyet gösterdiğiniz, nasıl tartıştığınız ve bundan sonra da bireysel görüşme oluyor ve bu seçim çalıştayı gününden sonra evet mi hayır mı cevabını arıyorsunuz. Evet, şimdi size bir sayfa göstereceğim. Bu sayfa sayesinde siz kendinize uygun burs türlerini bulabilirsiniz. Bu sayfanın ismi Stipendienlotse. Şimdi burada görüyorsunuz Zu Datenbank yazıyor. Oraya basıyoruz. Ve burada önümüze birkaç tane seçenek çıkıyor. Bizim kendi seçebileceğimiz. Neye göre burs istiyoruz? Mesela diyelim ki biz normal her şey içinde yani günlük hayatımızı yaşayabileceğimiz bir şekilde finansal yardıma ihtiyacımız var. Bu üniversite için olacak. Burada seçebiliyoruz mesela promosyon, doktora yapmak için de olabiliyor. Meslek için bir burs var, okul için burs var. Ama biz üniversite için seçiyoruz. Ve bu Almanya'da olacak. Almanya. Ve bizim diyelim ki yüksek lisans için geliyoruz bunu. Yüksek lisans için master'ı seçiyoruz tabii ki. İstersek üniversite yerini de seçebiliriz. Nerede olduğumuzu seçmiyorum bunu. Veya burada birkaç başka şeyler de var seçebileceğimiz. Şimdi Suche starten diyoruz ve başlatıyoruz. Dedim ve önümüze hemen 323 tane burs imkanı çıktı. Sadece master için, Almanya'da master için. Mesela Düsseldorf Yüksekokulu bir burs veriyormuş. Campus Mülheim veriyormuş. Görüyorsunuz bir sürü var. Şimdi bunlardan bir tanesinin içine basacağız. Şuna diyeyim. Airbus Operations. Walter Blohm Stiftung. Ve bastığımız zaman da hemen burada o burs imkanı ile ilgili detaylı bilgi önümüze çıkıyor. Kime veriyorlar bunu ve sizden ne istiyorlar burs için, nasıl başvuru süreci geçiyor, hepsini burada görebiliyorsunuz. Evet ve bu sayfa gibi başka bir sayfa daha var. mystipendium.de. Burada hemen ilk başta okumak istediğiniz bölümü yazabiliyorsunuz. Diyelim ki bu sefer bilgisayar mühendisliği. İnformatik yani yazıyoruz buraya. İnformatik. Bachelor için bir burs alıyoruz şu an. Ve de hangi okulda okuyacağımız daha belli değil. Onun için Suche'ye basıyoruz. Ve direktmen önümüze ilk önce gördüğünüz gibi kredi imkanları geliyor. Farklı bankaların kredi imkanları. Bunun altında burs veren yerler. Mesela Google bile burs veriyormuş ama bu sadece yaz için büyük ihtimalle. Bir defana $6.600. Evet.
Friedrich Naumann Stiftung. 4 yıl boyunca 1148 euro. Basalım buna. Basınca hemen Friedrich Naumann Stiftung üzerine tüm bilgiler geliyor. Mesela 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunmamız lazım. Ve burada da burs'un içeriklerini gösteriyor. Ve de neye göre burs alabileceğinizi gösteriyor. Yani hangi kriterlere uymanız gerekiyor. Ve de başvuru için hangi belgeleri vermeniz lazım. Bu şekilde tüm bursları bu sayfadan da bulup başvurabilirsiniz. Size bol şanslar diliyorum. Eminim ki size uygun bir burs yeri bulacaksınızdır.